Sizlere güzel bir haberim var. Yerebatan Sarnıcı restorasyonu tamamlandı ve yeniden ziyarete açıldı. Evet. Bugün herhalde birinci haftada falanız. Sabah çok erken geldik. Yoksa girmek mümkün değil kuyruktan dolayı. Evet. Şu anda 9'da açılacak. Yarım saat bekleyeceğiz herhalde. Evet, sabah 8.30'da geldik. Kuyruk ufak ufak başlamış. 4. kişiyiz. Yani kısacası buraya gelecekseniz elinizi çabuk tutun. Sabah 7.30-8'de burada olun kuyruğa girmek için. Sizi Cüneyt Hocam'la tanıştırmıştım. Eski videoları izleyenler bilir. Cüneyt Hocam'la bol bol tarih, Evet. özellikle Likya üzerine sohbetlerimiz var. Ortak noktalarımız çok. Evet. Ortak zevklerimiz çok. İyi bir dost. Evet. Onur. Şimdi açılışa 5 dakika var. Saat 8.55. Ama kuyruk uzadı gitti. Yani bayağı köşeleri falan döndü. Bir de burada 2 tane kuyruk var. bir tanesi bizim gibi bireysel gelenlerin, diğeri de turla gelenlerin. Bizim kadar bir de tur grubu var. 2 tane giriş yapılıyor yani bakın. Bu da tur girişi. Tur girişi de arkaya doğru gidiyor. Bugün girersek mutluyuz. Evet. Ama öndeyiz, gireriz bence. Eğer yabancıysanız 190 lira, yerliyseniz 50, indirimli de 20. Ha, çok karanlık, bu ne ya? Evet. Yani şu anda çok karanlık bir ortama geldik. Şaşırdım. Ortam aşırı karanlık. Yani hiçbir şey göremiyoruz. Şurada bir ışık gördük. Işığa doğru gidiyoruz. Yani herkes el fenerlerini açtı. Şey yapacaklar herhalde, şov var. Şov var herhalde. Ya çok gürültülü abi ya. Evet. Medusa ne alaka diyeceksiniz. Burada Medusa'nın şeysi var, rölyefi var sütunda. Evet, bu sütun başı. Medusa. Birazcık aydınlandık. Yeşil tonlardan kırmızı bir tona büründük şu anda. Yine loş bir ışık. Bir yeşil oluyor, bir kırmızı oluyor. Evet. Bakın zemin böyle. Eskiden bu zeminde olduğu gibi balıklar yüzerdi. Evet. Bir de tabii Cüneyt hocam benden daha Kayık da vardı. eski, evet, kayıklı zamanında görmüş Cüneyt abi. Oy, çekilmiyor ki bir şey. Çekilmiyor, evet yani. Yani bir yanıyor bir sönüyor ışıklar. Valla çekebildiğimiz kadar Ya çekiyoruz. yok, hoşuma gitmedi benim bu olay ya. Bir ışık yanıyor sönüyor, Evet. ne oluyor ya? Ya bir yakınla bir görelim yani ışıkları. Hayır, sarnıcı göremiyorsun, ne sütun görebiliyorsun, ne bir şey görebiliyorsun. Yok, hiç kapkaranlık. Hiçbir şeyi inceleyemiyorsun. Ha bir de düşmek de mümkün çünkü karanlık abi, görmüyorsun bir şey. Evet. Şimdi hazır biraz ışıklar açılmışken gözyaşı sütununu da uzaktan göstereyim. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Kararıp duruyor burası. Bakın bu gözyaşı motifli sütun. Hani damla şeklinde. İşte durum böyle. Yani bir görüntü alamıyorsun, fotoğraf çekemiyorsun. Yanındakini göremiyorsun ya, gezemiyorsun. Yine yeşil oldu. Mesela ben işte Cüneyt abi kaybettim şu anda. Nerede? Böyle damla şeklinde kavisli yapısı sayesinde üzerinde yoğunlaşan su yavaşça aşağı doğru süzülüyor ve sanki sütun ağlıyormuş gibi görünüyor. Yerebatan Sarnıcı'nın simgelerinden bir tanesi bu. Mistik bir yer. Yani burasının bu hali değil de hani Bizans'ın o tapınakları yıkmadan önceki bu sütunun o tapınaktaki halini merak ediyorum. Acaba nasıl bir tapınakta, nasıl bir sütundu? Yanında neler vardı? Acaba Medusa başları falan, böyle Medusa odası gibi bir yer mi vardı? Enteresan. Nasıldı kim bilir? Bu da muhtemelen Bizans'ın kendi yaptığı sütun olabilir. Çünkü işçilik çok kötü. Biliyorsunuz Bizans dönemine gelindiğinde işçilik bozuluyor. Bizanslılar böyle hani kaliteli iş yapmayıp çok sevmiyorlar. Daha çok böyle küçük taşlar, tuğlalar falan kullanıyorlar.
o büyük Helenistik sütunlar, Helenistik taşlar yerini böyle tuğlaya, devşirme taşlara bırakıyor. Yukarıdan suların damladığını görebiliyorsunuz. Tabii görebilirsek yani şeyden, karanlıktan. Ya şaka gibi ya. Ya o kadar sinir bozucu ki. Ne bir şey görebiliyorsun, ne çevreye bakabiliyorsun, ne fotoğraf çekebiliyorsun. Mermer heykeller var. Bunu sevdim. Genelde yeni modern adı altında yapılan heykeller ucubeye dönüşü veriyor. Bu da bir modern heykel ama bu güzel yapmışlar, evet, bunu beğendim. Tek parça yani yekpare mermer oyulmuş ve bu şekilde bir zincir motifi oluşturulmuş. Güzel, beğendim yani. Aa, buradan güzelmiş. Böyle ışık efektleri var. Sanki Balrog geliyormuş gibi. Evet, Balrog gidiyor. Balrog geliyor falan. Ama genel olarak rahatsız edici. Olmamış bu. Benim hatırladığım kadarıyla su seviyesi biraz daha yüksekte. Değişmeyen durum, suya yine bol miktarda para atılmış. Ve yabancı para ağırlıklı görüyoruz. Demek ki para atma inancı yabancılarda daha çok. Bu yan Medusa. Bir de burada ters Medusa var. Birazdan ona doğru gideceğiz ileride. Böyle büyük, hani buna kolossal diyorlar ama aslında dev gibi diyelim biz buna. Böyle dev gibi sütunları nerede görmüştük? Didim Apollon Tapınağı'nda görmüştük. Biraz daha Medusa başına benziyor. Mesela Didim Apollon Tapınağı'ndaki bu kadar benzemiyordu. Çünkü bunun saçları yılan. Ama Didim Apollon Tapınağı'ndakilerin saçları yılan değil. Cüneyt abi, Ha, ortalık aydınlanınca çok güzel oluyor değil mi? evet. Şimdi burada hem gürültüden dolayı hem de ışıktan dolayı bir de gezmekten dolayı da anlatamıyorum. Çıktıktan sonra Cüneyt abiyle bu sarnıcı yorumlayacağız. Görüşlerimizi sizinle paylaşacağız. Yine kırmızı ışığı basmışlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Fotoğraf da güzel çıkmıyor kırmızıda. Bakın mesela bu bir sütun değil normalde. Başka bir yapının alınlığı. Onu biraz yontup sütun haline getirmişler. Bunu nereden anlıyoruz? Yazıttan. Burada bir yazı var. Şimdi benim üstüme bir su damlıyor ama nereden damladığını göremedim. Buralarda da bayağı su damlamaları var. Öyle ki sanki aşağıdan su çıkıyormuş gibi gözüküyor. O kadar yoğun bir hareket var burada. Ayakkabı, sandalet veya ayak tabanı gibi bir şeyler var. Mesela ben bunu beğenmedim. Biraz değişik yani, yok. O modern sanat dediğimiz şey işte böyle hani böyle uğraşırsın, anlam çıkarmaya çalışırsın falan. Yok yani benim hoşlanmadığım bir şey. Yine kötülemiyorum da ben sevmiyorum diyeyim yani. Bunu beğenmedim. Bu da bir değişik. Bir kere mesela eski heykellerde insanlar anatomik olarak doğru yapılırdı. Burada bu heykeller anatomik olarak doğru değil. Yani cinsiyetsiz insanlar. Bunu da beğenmedim açıkçası. Hani biraz daha anatomik olarak doğru olsaymış o Helenistik dönem heykelleri gibi daha güzel olurmuş. Bir de heykeller yarım. Tabanlarında metal plaka falan var. İşçilik olarak da biraz zayıf kalıyor. Bir de görebilsek yani bir ışık değişiyor, yanıyor, sönüyor. İnsan afallıyor ya. Artık çıkışa geliyoruz. Cüneyt abi kaybettim tamamen. Sanki körebe oynuyoruz ya, saklambaç oynuyoruz. Işık gidiyor, geliyor ya. Nedir bu ya? Yok abi yok, bunu da beğenmedim ya. Yok. Yok. Cinsiyetsiz heykeller. Erkek mi, kadın mı, dede mi, nine mi belli değil. Yaratık mı belli değil. Gorgon mu? Nedir yani bu? Hani mitolojik bir yaratık olsa diyeceğim ki tamam, hani şu Ekidna, Tayfun, ne bileyim böyle bir sürü yaratık var. Yani şuraya Sphinx yapsalar daha da hoş olurmuş yani. Medusa falan yapsalarmış. Değişik. Necromancer mı? Biraz Necromancer'a benziyor bu. Necromancer gelmiş. Kadraj güzel ama ışık yok.
Yani durum hep böyle, hep arkadaşlar. Işık bir yanıyor, bir sönüyor, bir yanıyor, bir sönüyor. Çoğunlukla karanlık ve dengesiz bir ışıklandırma. Yok, hep böyle yani. Bir de burada tombul tombul bayağı kalın sütunlar vardı. Onları da göremedim. Bayağı kalındı yani, büyüktü. Sarnıç biraz ufalmış gibi ya. Çok enteresan. Küçültmüşler gibi sarnıcı. Çıktık sarnıçtan. Bir yerde oturup gördüklerimizi yorumlayacağız şimdi. Biraz da dinlenmiş olacağız. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi. En güzel yer Cüneyt abi, evet. Evet. Sohbet edeceğiz. Sohbet edeceğiz. Yorum yapacağız. Evet. Yorumlayacağız gördüklerimizi. Sert yorumlarım gelecek. Şu anda çok sinirliyim. Niye, ne oldu? Anlatırım abi. Ne oldu? Birisi bir şey mi yaptı? Yok, yapmadı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin güzel bahçesinde oturduk. Biraz rahatladık. Evet. Şimdi yorumlarımıza geleceğiz. Bir 40 dakikalık, 45 dakikalık Yerebatan Sarayı gezimiz oldu. Fakat içerisi çok loş. Yani fotoğraf almak zaman zaman çok zorlaşıyor. Evet. Karanlıkta hatta insanları göremiyorsun, önünü görmekte zorlanıyorsun. O biraz sıkıntı yaratmış çok. Bu arada ben bir detay eklemek istiyorum. Videonun başında söylemedim. 65 yaş üzeri ücretsizmiş. Bu da iyi bir detay. Eğer hani size hatırlatmıyorlar, genelde direkt ücret alıp geçiyorlar. 65 yaş üzeriyseniz muhakkak söyleyin, ücretsiz girin. O şekilde yani. Normalde 50 lira. Ben 50 lira verdim, girdim. Vallahi ben eski halini biliyorum. Eski tabii çok eski 30-40 sene evvelki halini. Çok daha tabii derin su vardı. Kayıkla bile dolaşılıyordu içinde. Tabii şu anda su çok azalmış. Suyu bilmiyorum niye azalttılar o kadar. Su hemen hemen yok gibi. Yani 10 santimlik bir su var aşağıda veya 15 santimlik bir su var. Bence yürüyüş yolları yapmışlar. Suyu onun için azaltmışlar. Çünkü öbür türlü yapılamazdı herhalde çok su olsaydı. Eskiden de bir yürüyüş Ama yolu vardı ama ışıklandırma bence çok kötü yapılmış. kesinlikle. Çok kötü ışıklandırma. Kırmızıya çok ağırlık verilmiş. Kırmızı ağırlıklı bir ışıklandırma. Zaman zaman ışıkları açıyorlar fakat genelde karanlık ve önünü göremiyorsun yürüyüşte. Evet, benim en çok şikayet ettiğim konu bu. Işıklandırma bile diyemiyorum, karartma diyeyim artık ben buna. Eski hali çok daha güzel, nezihti, böyle daha sabit bir ışıklandırma vardı. Şimdi nasıl? İçeriye bir girdik, yani güruh olarak giriyoruz içeriye. Önümüzdekine mi çarpacağız? Arkamızdan mı birisi geliyor? Risk de var yani orada çarpıp düşme. Evet. Herhangi bir insanın çantasından karanlıkta her şey olabilir. Bir şey Olabilir. alabilirsin, hırsızlık olabilir. Kesinlikle. Artık yani ben hiçbir yerde karşılaşmadım. Manzarayla karşılaştım en son. İnsanlar telefonlarını çıkardı, fenerini yaktı. Karanlıkta böyle kör fare gibi herkes böyle gidiyor karanlıkta. Evet. Telefon feneriyle. Yani bu kötü bir manzaraydı. Ben ışıklandırmaya yani 10 üzerinden 0 veriyorum direkt. Yani Yok. 3-4 veriyorum. Yani O kadar. Ama kırmızı ışık bozmuş içeriği çok. ya bir de vardır, hani gözün karanlığa alışması vardır. Biraz loş ışık olsa anlarım. Dersin ki gözün içeride karanlığa alışıyor. İçeride gezeceksin. Ama yok, hani 60 saniyeyi bölersek hani 50 saniye karanlıksa 10 saniye aydınlık gibi oluyor. Evet. Çoğunlukla karanlık yani. Çoğunluk karanlık. Bir de ışık geliyor diye seviniyorsun. Bir yemyeşil oluyor ortalık. Hemen kapatıyorlar. Bir kıpkırmızı oluyor. Biraz kalıyor Bu bir kırmızı. program herhalde. O programa şey yapmışlar. O ışık programla yönetiyorlar onu. Kimsenin bir kumanda ettiğini zannetmiyorum. Yok, kumanda değil. Ayarlamışlar Programa onu. yapmışlar. Ona göre bir zaman diliminde ona göre kırmızı yanıyor, sarımtırak oluyor, yeşil oluyor. Simsiyah oluyor bir. Çoğunlukla karanlık ama böyle bekliyorsun yanacak mı diye, karanlıktasın. Zifiri karanlık oluyor. Bekle, ışık mışık yok. Fener yakıyorsun. Ondan sonra bir hafif kırmızılık geliyor, yeşillik geliyor Evet, falan. Yani evet. çok dengesiz bir aydınlatma. Aydınlatma kötü. Şimdi gelelim abi restorasyon kısmına. Bu ışıklandırma kısmıydı. Bir de restorasyon kısmı. Bunun hakkında ne söylersin? Restorasyon tabii ışığa göre çok daha iyi bence. Kesinlikle. Güzel yapılmış. Yürüyüş yolları, koruma bantları var. Bence restorasyon 10 üzerinden 8-9 alabilir.
Bence de 10 üzerinden ben de hemfikirim. 8-9 alabilir. Ama bana korkuluklar çok alçak geldi. Düşecekmişsin gibi hissediyorsun. Böyle bir itiş kakış olsa Ama bel seviyenden şu aşağıda. var, bir de içeriye çok insan alıyorlar. Grup almaları bence daha mantıklı olabilir. Yani 50 kişilik, 100 kişilik gruplar belirli bir sürede çıkması şartıyla. Çünkü Avrupa'daki, dünyadaki örnekleri böyle. Bu tür yerlerde grup zaman dilimi ve gruplaşma bittikten sonra diğer grup giriyor. Daha güvenli ve daha olabilir. İnsanlar daha iyi görebilir etrafı. Çünkü burada insanlar üst üste yığılıyor. Ben kaç kişiye çarptım. Tabii ben de çarptım. Yani orada itiş kakış gibi bir şey Evet. oluyor. Çarpıyorsun karanlıkta. Bir tuhaf bir ortam Yani olmuş yani. grup olarak alınmasında fayda var. Belirli bir adette grup. Şimdi Cüneyt abi gelelim olayın sanatsal boyutuna. İçeride bir de küçük küçük sanat eserleri koymuşlar. İşte el heykeli var, değişik heykeller var. Bunlar hakkındaki fikirlerin? Valla beni hiç çok yapmadı, ilgilendirmedi. Yani çok ilgimi çekmedi açıkçası. Açıkçası benim de ilgimi çekmedi ve hani modern sanat adı Yani altında... o eller, ayak izleri falan bir takım şeyler var. Çok ilgimi çekmedi. Yani oraya nasıl bir bağlantı yaptılar onlarla ilgili o Yerebatan Sarayı'na. Evet. İlk baştaki bir sunum var, Medusa sunumu. O belki o Medusa başıyla bir bağlantı olabilir ama diğerleri pek beni yapmadı yani. Evet, Medusa temalıydı daha çok. Evet, Animasyonlar. o zaten girişte hemen veriyorlar onu. O da enteresan. İlk girişte verdiler, sonra saat başı mı verecekler, ne zaman verecekler o da belli değil. Doğru, evet. Yani bir zamanı yok onun da. Değil mi? Belli değil yani. Hani açıklama da yok, güzel bilgilendirme de yok. Bir var şu anda yeni açıldığı için belki bir düzensizlik, bir organizasyon bozukluğu var ama belki zamanla düzelecek. Evet. İkinci yani gelişte belki daha iyi görürüz. o animasyon falan olmazsa olmaz değil yani. Öyle çok güzel bir animasyon değil. Hiç Değil, görmeseniz evet. de olur yani. Sıkıntı olmaz. Burada en önemlisi bence ışık oyunları, ışık yansımaları, ışıkların renkleri, ışıkların süreleri. O çok önemli. Bence işin püf noktası, kırılma noktası o. Aydınlatmada kesinlikle öyle. Sanat eserleri konusunda benim fikrim şöyle. Ben de çok azını beğendim. Birkaç sanat eseri işte. bir el Zaten ne heykeli olduğunu var. okuyamıyorsun da karanlıkta. O var. Bir açıklama panosu yazıyor ama O mümkün değil okuman. okunmuyor. Bir kere kirli. Açıklama şeffaf bir şey yazmışlar. Böyle plexiye yazılmış. Kirden Çok okuyamıyorsun. yakına gitmen lazım. Bir de ışık aydınlanıyor karanlık. Evet, Oradan da görmüyorsun. okuyamıyorsun. Evet. Bir el heykeli vardı. O fena değildi. Zinciri ben beğendim. Mermerden bir Zincir vardı, evet. Onu beğendim. Diğerlerini beğenmedim. Çünkü ne olduğu belli değil. Ayak izleri vardı. Mitolojik yaratık mı? Değil. Hani erkek Bir mi, bağlantısı kadın yok. mı? Yani sarayla, Evet. Yerebatan sarnıcıyla bir bağlantı yok onunla. Evet. Yani o şeylere bakardım. Helenistik heykellere bakarsın. Anatomik olarak doğrudur mesela. Erkekse erkek, bayansa bayan, yaratıksa mitolojik bir şeyse mitolojik bir şey. Medusa ise Medusa olur mesela ama modern sanat adı altında bir şeyler İçeride bir yapmışlar. de Yok. enteresan bir şey var. Çok enteresan sütunlar var. Bazı sütunlar çok standart ama bazıları çok böyle güzel ve işlenmiş sütunlar var. Aslında onları ön plana çıkarsalar daha iyi olurmuş. Bence de. O sütunlar mesela, bazı sütunlar çok güzel. Damla sütun olsun, Evet, diğer evet. çizgili sütun falan var, bir şeyler var orada. Medusa'yı daha rahat gördüm. Önceki geldiğimde Medusa'da çok fazla bir yığılma oluyordu. Şimdi Medusa sütundan da Şimdi biraz daha belki bu rahat. saatte gitsen Medusa'yı da göremezsin kalabalıkta. Değil mi? Belki oraya gidemezsin bile. Bir de değişmeyen şey bozuk paralar. Yine her yerde bozuk para Evet. atılmış, dilek dilenmiş. Onları topluyorlar biliyorsun. Görevliler topluyor. Sonra herhalde değerlendiriyorlar. Kayda geçiyor, evet. Topkapı Sarayı'nda da yapılıyor. Yani Havuzda. İrada alıyorlar onlar o zaman. Evet, evet. Giriş sırası zaten videonun başında söylemiştik. İki türlü giriş var. Evet, Bir gruplara, turist gruplarına, bir de normal vatandaşa. evet, Hayır. rehberli gruplara öncelik var ama onu gördük. Evet. Rehberleri çağırıyor. Rehberli grupları önce aldılar falan böyle. Evet. Orada bir enteresanlık oluyor. Bir de Ama yani geç kalırsanız içeri girme şansınız çok zor, çok beklemeniz gerekecek. yani günün yarısı gider rahat. Evet, Bence öyle. evet. Hele bu sıcakta orada beklemek. Şimdi burada araya giriyorum. Saatim 12.30. Eğer 12.30'da giriş yapmak isterseniz karşılaşacağınız kuyruğu göstermek istiyorum. İşte kuyruk buradan başlıyor. Nereye kadar gidiyor bakalım.
Yani kesinlikle tavsiyem sabah erken saatlerde gelmeniz. Böyle zaten 9'da açılıyor ama 9'u da beklemeyin. Bence en geç sabah 8.30'da buraya gelin. Hem kuyrukta zaman kaybetmezsiniz hem gezmek için uzun bir gününüz olur. Çünkü buralarda gezecek çok yer var. Sadece Yerebatan Sarnıcı değil, başka sarnıçlar da var. Şerefiye Sarnıcı, Binbir Direk Sarnıcı var. Nakkaş Halıcı'nın altındaki sarnıç var. Biz bunların videolarını yaptık. Açıklamalar bölümüne linkleri ekliyorum. Aynı şekilde Yerebatan Sarnıcı'nın eski halinin restorasyon sürecindeki halinin de videosunu da yüklüyorum. Böyle bir dipnot geçmiş olayım. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi içeriye girdik. Eskiden içeride insan uzun uzun kalmak istiyordu. Şimdi Rutubet var içeride, çok rutubet hem var. rutubet var hem gözlerim çok yoruldu benim. Yeşil ışık, kırmızı ışık, oradan bir şeyler çıkıyor, oradan bir şeyler oluyor. Yanıyor, sönüyor falan. Ya gerçekten gözüm çok yoruldu ve ben artık dışarı çıkayım dedim. Artık ne bileyim insanlar dışarı çıksın diye mi yapıyorlar böyle nedir yani? Bir şey de göremedik, hiçbir şey anlamadım yani. Ama genelde bir eskiye nazaran güzel tabii. Daha bir düzenli olmuş. Yürüyüş yolu bir kere güzel olmuş Çok abi. güzel olmuş. Bir tek burada sıkıntı dediğim gibi ışıklandırma. Evet. Yürüyüş yolu şöyle, eskiden biraz labirent gibiydi. Karışık, nereden giriyoruz, ne yapıyoruz belli değildi. Şimdi tek bir yoldan gidiyorsun, o yol seni götürüyor sonuna kadar. Tek bir güzergah var. Orayı takip ediyorsun. Her yeri görüp çıkıyorsun. O iyi. Şimdi arkeoloji müzesini gezeceğiz değil mi? Yeni şeyler var mı bakacağız. Evet, en son yine beraberdik Cüneyt abi Evet. Arkeoloji Müzesi'nde. Şu anda var, yeni açılışlar yaptılar herhalde. Güzel şeyler olabilir içeride. Bir de animasyon moda oldu. Şunu da eklemek istiyorum. Biz Şerefiye Sarnıcı'na ilk gittiğimizde hatırlıyorsan sabit sarı bir ışık vardı. Müzik vardı hafif. Müzik, hafif bir şeyler vardı. Çok güzeldi böyle. Sular falan damlıyordu bir yerlerden. Sonra ücretsizdi bizim girdiğimizde Şerefiye Sarnıcı. Sonra ne oldu? Benim bir yakınım, arkadaşlarım falan geldi. Onlarla beraber gitmiştik. Aynı bu Yerebatan Sarnıcı gibi yapmışlar. Orada da animasyonlar, ışıklar, bir şeyler falan değişmiş orası da. Bir animasyon modası başlamış abi yani. Almış başını gidiyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de açılış töreninde yine o animasyon modasına kapılmışlar. Yine her yer animasyon. Böyle bir moda akım haline geldi ama çok uzun süreceğini sanmam. İnsanlar bundan da vazgeçer diye düşünüyorum. Biraz bilgi verelim sarnıçla ilgili. Şimdi hani sarnıçları zaten biliyoruz. Su ihtiyacını karşılamak için yapılan su rezervuarları. Döneminde hala günümüzde kullanılan sarnıçlar da var. Antalya bölgesinde köylülerin kullandığı sarnıçlar var. Datça'da var, Bodrum'da var, her yerde var. Yani suyun kıt olduğu yerlerde suyu depolama yöntemi olarak kullanılıyor. Şu anda bile bazı şeyler var. Yani hayvanlar için o tür sarnıçlar yapılıyor. Evet. Bu da zamanında işte Bizans döneminde artan Bizans nüfusuna, işte Konstantinopolis'in nüfusunun su ihtiyacını karşılamak için yapılmış dev gibi bir sarnıç. İstanbul'un bildiğim kadarıyla en büyük sarnıcı. En büyük sarnıcı. 336 tane sütun var. Tabii inşa ederken bu sütunları tek tek yontmakla uğraşmamışlar. Eski o Helenistik dönem tapınaklarından söküp yerleştirmişler. Biliyorsunuz Bizans biraz tembel bu konuda, öyle söyleyeyim. İşçilikten kaçıyor. Büyük mermer blokları falan pek oymuyorlar, yani kaçınıyorlar ondan. 336 tane sütun var. Sütunların üzerlerini de tuğla tonozlarla birbirlerine bağlayıp kapatmışlar. Sarnıcının üzeri bu şekilde kapalı. Hatta sarnıcının üzerinde binalar var ve o sütunlar hala bu binaların yükünü taşıyorlar. İstanbul yaklaşık bu sarnıç 1500 yıllık. Ayasofya ile aynı dönem yapılıyor. Justinianus döneminde yapılıyor. O dönemlerden beridir onca deprem görmüş. Büyük İstanbul depremlerini görmüş. Hala ayakta. Kapasitesi yaklaşık 100.000 ton sarnıcın. Böyle de ek bilgileri de sunalım istedim. Güzel bir eser. Yani İstanbul'a gelen veya İstanbul'da oturan, İstanbul'a gezmeye gelenlerin muhakkak görmesi gereken bir yer. Tabii. Hemfikirim, İstanbul'un olmazsa olmazı bence burası. Ayasofya neyse, Sultanahmet Camisi neyse, bu Sultanahmet civarında. Şimdi bence buna Şerefiye Sarnıcı da eklendi. Yerebatan Sarnıcı da o şekilde. Diğeri de Bazilika Sarnıcı. Görülüp gerilmesi
görülüp gezilmesi gerekiyor. Evet. Evet Cüneyt abi, Burası güzelmiş. hafif de esinti var. Bir de biz burada huzurluyuz değil mi Cüneyt abi? Böyle Evet. İstanbul Arkeoloji Müzesi falan. İstanbul Arkeoloji Müzesi yani müzelerin içinde çok önemli bir yeri var. Çok eser bakımından da, tarihi bakımından da İstanbul Arkeoloji Müzesi sayılı müzelerden biri. Belki dünyada da sayılı yani eser bakımından. Bence de tabii Cüneyt abi sen dünyadaki müzeleri falan da gezdin. Yani ben gezemedim ama Cüneyt abi bayağı gezip gördü. Bence de öyle. Hani benim fotoğraflardan, tanıtımlardan gördüğüm kadarıyla. Ama Cüneyt abi bizzat yerinde diğer müzeleri de gördü. Sen ne dersin abi? İstanbul Arkeoloji Müzesi bence üst sıralarda olabilir. Yani ilk 10 içinde bence. Değil mi? Sen Tabii ilk 10 içinde. Louvre'a falan gittin abi değil mi? Louvre'a gittim, Britanya British'e Müzesi'ne. gittim. Yani onlardaki eserler de çok iyi. Tabii bunlar hep toplama ve çalıntı eserler çoğu belki. Ama şey olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi de ilk 10 içinde bence. Çok değerli eserler var çünkü. Hala depolarda olanları bilmiyoruz ama çok değerli eserler var. Evet. O zaman yavaştan bitirelim mi? Bitirelim, içeri girelim. Müzeyi de gezelim çünkü burası da bir kalabalıklaşıyor. O zaman yani biz işte Yerebatan Sarnıcı'nı gezip, görüp sizlere de göstermeye çalıştık. Umarım bu sohbetimiz de hoşunuza gitmiştir. Ben Cüneyt hocamla sohbet Ben de etmeyi... Onur'a çok teşekkür ediyorum. Beraber olduğumuz için mutluyum çok. Evet. Biliyorsunuz bir de ben Kars'tan geliyorum. Yıllık izne ayrıldım. Böyle Cüneyt hocamı da gördüğüm için mutluyum uzun bir aradan sonra. Evet. O zaman bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Evet hoşça kalın. Arkeoloji ve doğayla kalın.